Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Reis'cim hoş geldin. Alp'cim hoş geldin. Elimi gırdın. Punisher işte. Evet, bugün Punisher'ın yeni çıkan mini ne dizi ne film olan bölümünü konuşmak için toplandık. Marvel'ın 3. Special Presentation'ı. Evet abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Daha önce bir Werewolf by Night bir de Galaxy'nin koruyucularına bir Holiday Special gibi bir şey yapmışlardı. Bu da üçüncüsü. Evet, şimdi genel fikirlerimizle başlayalım. Bence keyifliydi ama birazcık detaysızdı şahsen. Evet. En genel fikirlerim bu şekilde yani. Geri kalanı bütün detaylarda söyleyeceğim zaten. Yani bir kere süresi kısıtlı. Hani Evet. detaylı 40 bir şey dakika. yapmak için şeyle de alakalı. Hani skopuyla da alakalı. Bize yeni bir şey anlatmıyor aslında. Evet. Ben bunu biraz bence şey için yapmışlar. Şimdi Punisher'ın dizisi çıkalı kaç yıl oldu? Bayağı oldu. Bayağı oldu değil mi? 2017. 2017-2019'du galiba ikinci sezon Evet. yanlış hatırlamıyorsam. Yani büyük ihtimal yeni izleyecek olanlar için sonuçta bunlar hani MCU'ya yeni geldi Netflix'ten baktığında bir şey yapalım. Yani bir hatırlatma bu karakter kim falan diye. Öyle bir karar almışlar bence. Evet, yani kısa olduğu için zaten çok bir şey veremiyor insana. Ayrıca senin dediğin gibi dizi izlemeyen insanlar için bir tanıtım gibi bir şey. Ama dizi izleyen için de biraz aynı şeyleri görmek Aynen on detaya gireriz. Ya bana şey gibi geldi hatta böyle bazı çizgi romanlar olur ya işte şu karakteri okumak için tanımak için şu çizgi romanları oku. Evet. Böyle kısa sayılı şeyler Aynen, olur böyle aynen. arklar olur. O tam bunun gibi hani böyle Evet. orijinal hikayesi anlatı falan. Daha standalone hikayeler. O zaman başlayalım. Öncelikle bunun yeri neresiydi? Yani MCU'da bu nerede tarzında bir konuşalım. Şimdi şöyle bence. Biz en son Punisher'ı nerede gördük? Born Again'in sezon 1'in sonunda Aynen. Kingpin Task Force sayesinde bir sürü insanı ve Vigilante'yi kapatıyordu. Bunlardan biri de Punisher'dı. Oradan tabii Punisher bir şekilde kurtuluyordu. Ondan sonra biz görmedik Punisher'ı. Bence bu ondan sonra olmayabilir. Yani tam olarak bir bilgim yok bu konuda. Bir şey okuyamadım da Değil bir mi? şey İmada bulamadım da. yoktu. Yok, Aynen. Değil mi? Bu çok ayrı hani standalone herhangi bir zamanda geçen bir bölümmüş gibi geldi bana. Bu tercihi de anlayabiliyorum. Yani çok önemli bir tercih değil bence. Hani zaten MCU içerisinde bence bir sürü kez anlatma fırsatı ellerine geçecektir. Punisher'ı farklı yönlerden ki şimdiden Daredevil'da gördük. Spider-Man yolda geliyor. Bir de işte Special Presentation olarak çıktı. Bir de bugün okuduğum bir haberde yeni bir Punisher işinin de yolda olduğuna dairdi. Ya o konuda bence çok belirli bir yeri yok bence Punisher'ın. Yok. İşte öyle bir yeri vardı yani. zaten belli bir yeri olsun diye yapmamışlar ya. Spider-Man öncesi insanlar biraz daha tanısın diye. Aynen. Hype bence de kesin. Marketing ya %100. Aynen. Bence bu 40 dakikalık şeyde en fazla konuşmamız gereken şey Marvel'in tonuna çok ters olan kan kullanımı. Hani Punisher'ın bayağı kendi dizisindeki gibi, Daredevil'daki gibi aynı sertlikte, aynı kanlılıkta yansıtılması. Benim bu çok hoşuma gitti. Dövüş sahneleri de bayağı güzeldi bence. Bam güm giriyorlardı yani. Aynen. Evet. Zaten girişte de ilk şey yazıyor ya bir uyarı mesajı. Evet. İşte çok fazla şey var falan diye. Bence kan kullanımı diğer dizilere göre daha azdı ama ölen kişi sayısı daha fazlaydı. Çok Yani- fazla Yani bu One Last Kill olmadı. Yaralanmalar falan çok ekrana gelmedi açık. Ama koreografiler hoştu bence. Güzeldi. Bayağı hoştu. Ya bunun en büyük etkisi de kendi yazmış. Yani Robert Noll her şeyinde kendi varmış yani. Reynaldo Aynen, Marcus Green. Marcus Green. O Gary Conway de zaten komik book yazarlarından birisi. Aynen. Ana komik book yazarlarından. Yani kan kullanımı, kendi yazması, bunu bu şekilde ekrana gelmesi, bunu izlememiz keyifliydi bence. Şimdi size Punisher'ın dizisiyle ilgili ve Twitter'da gördüğüm bir şeyi soracağım. Abi insanlar demiş ki, abi ilk sezon sonunda işte kıyafetini giyiyor, çıkıyor dışarı, ben Punisher'ım, kendini kabulleniyor. İkinci sezonun sonunda gene aynı şekilde eline silahını alıyor, çıkıyor dışarı. Daredevil'da hakeza aynı işte çıkıyor, ben Punisher'ım. Bunda da aynı, kıyafet giyiyor gene. Yani dördüncü kez aynı noktada Punisher'ı bırakmışız. Bu konuyla ilgili fikriniz ne? Ben dizi izlemediğim için tam olarak öyle bir baygınlık yok bende. Ama hani çok da wow falan olmadım tabii ki yani. Şey diyebilirim. Zaten ilk Daredevil'da görüyoruz. İkinci sezonun ilk yarısı full Punisher üstüne. Evet. Yani hatta Daredevil'dan daha çok Punisher'ı görüyoruz neredeyse. Yani bu çok cesurca bir şeydi karar zaten. Oradan diziye de ayak yapıyor. Bence dizinin ilk sezonu çok iyi. İkinci sezonu bence çok vasat, manasız. Ama ilk sezondaki o tamamlanan ark bence bayağı iyi. Şimdi öyle bakınca arkı tamamlanıyor bence de. Ama şimdi karakterin yapısı itibariyle şey olayı var. Hep bir kaçış. İşte birilerinin peşinden gidiyor. Ele başlarını öldür. Hop bir daha kaçın. İşte birileri seni takip etsin falan. Marvel evrendeki en John Wick adam ya. Evet Tabii anladın canım. mı? Hani o yüzden biraz bir şey oluyor. Eğreti duruyor eninde. Onun Evet da de bir yani. etkisi var yani. Adamın dizi boyunca hep aynı şeyini izledik biraz. Sürekli ailesinin intikamını alma peşindeydi. Sonra yine özel yapıma da o şekilde başladı. Ailesinin intikamı almış haberlerini falan gördük ama ilk Punisher'ı çok amaçsız gördük. Çünkü Evet. neredeyse her dizi bitirmiş. Ne yapacağını bilemiyor zaten. Onun depresyonunu yaşıyor. İntihar etmeye kalkıyor falan filan. Yapamıyor. Orası biraz farklıydı, güzeldi. Psikolojisi. Oradaki halüsinasyon sahneleri çok iyiydi. İşte onlar zaten vardı. Orijinal dizide de vardı. Evet, Daredevil'da da vardı. Orada farklı bir gördüğümüz Karen. Yani onu koymaları güzel olmuş. Orada da kısa değineyim. Hatta Daredevil'ın dizisinde de buna çok kısa değiniliyor. 6. ya da 7. bölümde sanırım. İlginç. Hani Karen'la olan ilişkisi Punisher'ın
Bence çok güzel. Evet. Yani hem Daredevil'ın 2. sezonunda hem de Punisher'ın ilk sezonunda çok tatlı böyle bir saygıya dayalı bir ilişkileri var. Arkadaş Aynen. Ama hani Punisher böyle bir tık daha böyle bir Bir hoşlantı çekim de duyuyor. var Aynen, ya. bir çekim de var. yengeci Punisher. Tabii Metin bundan haberi yok. Ayıp. 3. sezonda falan. Benim şimdi konuşmak istediğim şey senaryoyla ilgili birazcık. İşte halüsinasyon dedik. Gene kesiyor gene bir. Nucci ailesi sanırım ailesinin ölümüyle ilgili olan son kalan aile. Punisher'da sokağa çıkıyor, dana gibi hepsini kesiyor. Ve ondan sonra Nucci ailesinin annesi diyor ki bekle. Ondan sonra bu işte 40 dakika izliyoruz. Benim orada en sevdiğim şey abi mahalle acayip iyi yansıtılmış. Aşırı iyi. Ya oradaki o atmosfer, mahalledeki insanlar, apartman daireleri, oradaki dövüş sahneleri, insanların kullandığı aletler falan çok iyi. Tek sıkıntım bununla ilgili. Abi Nucci ailesinin mahalle üzerinde kurduğu etkiyle ilgili herhangi bir şey detaylı görmedik. Hani izlerken diyorsun ki ulan çok keyifli evet. Bam çat 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 çat. Ama bu Nucci ailesi nasıl bir etki yaratmış? Oradaki mahalledeki insanlara neler yaşatmışlar? Nasıl bir eziyet çektirmişler? Hiç bunu görmüyoruz. Ya da oradaki düzen nasıl sağlanıyormuş da bu kadar bir kaos. Aynen, var. direkt- Ona dair hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hani sadece bunun Punisher'ın psikolojik etkisini görüyoruz. Punisher'a olan psikolojik etkisini görüyoruz. Bir de işte mahalledeki kaosu görüyoruz. Yani çok sınırlı bir süre ayırmışlar. Ben kendi açımdan bunun 40 dakika olmasını biraz eksik buluyorum. Yani bir 80 dakika olsa hani bir en azından mini film gibi bir şey izlesek çok daha kaliteli olabilirmiş ya da çok daha detaylı ve dramatik bir şey izleyebilirmişiz gibi yani. Yani. Ya zaten eksik olduğu belli yani süreden dolayı. Ama senin dediğin gibi de mahalle çok iyiydi. Sinematografiyi çok beğendim. Marvel'ın o formülsel çizgi romansal yapımlarındansa daha organik ve kirli bir görüntü vardı. Hoşuma gitti benim açıkçası. Yani ben de son kez işte şeyi söyleyeyim. Bu yapım dizi izlemeyenler, Punisher'ı bilmeyenler için yapılmış hani bir giriş niteliğinde ya da bir hatırlatma niteliğinde yani. Ya Punisher'ın bu arada müzikleri çok iyidir. Dizideki intro müziği falan böyle akustik gitar çok güzeldir yani. Bunda da Tavsiye iyiydi ya. ederim. Bilmiyorum, Bunda da ben iyiydi yani. sondaki Açıp müziği- dinlemedim şeyden ama Şimdi o zaman kapanışa geçmeden önce Punisher'ın geleceği, Punisher şimdi timeline'da nerede yer alacak bunu konuşalım. Ya bence Spider-Man'deki rolü çok etkili olacak. Yani hem film üstünde hem de geleceği üstünde. Bilmiyorum bakalım göreceğiz yani. ya ben o konuda şöyle diyeyim. Şimdi Punisher tek başına olduğunda, tek başına işlendiğinde şey bir karakter kalıyor. Hatta kaldı bile artık bence. Burada onu da görüyoruz. Kısır döngüye giriyor. Anladın Evet. mı? İşte ailem tamam. İşte birilerini öldüreyim, intikam alayım tamam. Birilerine yardım edeyim tamam. Yanında bir şeyi olmadıkça, bir sidekick'i ya da ekstra bir karakter olmadıkça, hani orada bir kontrast yakalanmadıkça bitmiş bir karakter aslında. Evet işte. Her zaman bir düşman gelir, onu halleder. Sen de bunu okursun. Çok bir yenilik sağlanabilecek bir yapıda değil. Ya motivasyon O yüzden Spider-Man'in gelmesi, oradaki dinamik falan çok bambaşka olabilir. Yani Punisher'ı zaten hani bu kadar parlatan da Daredevil'la beraber tanıtılması. Hani Evet, oralarındaki vigilante şeyi, muhabbeti, işte Daredevil kimseyi öldürmek istemiyor. Şöyle Aynen. bir çizgisi yok. Kendine ait bir işte moral kodu var falan. Böyle yaptıkları için bu karakter çok parladı. Zaten çizgi romanda da hani geçmiş yıllarda da çok okunan bir çizgi Evet. karakter yani. İyi söyleyeyim, ben ekstra ekleyeceğim Hani bir şey tek yok. başına işlenirse biraz hani sinematik evrende en azından hani miadını doldurur. Bence ya da Evet. miadını doldurduğundan ziyade artık farklı bir senaryo ihtiyacı var yani. Mesela Punisher'ın şöyle bir düşmanı olmuyor yani. İşte atıyorum Tom Stone var. Punisher'a direkt karşı mesela, anladın mı? Adamın Punisher'a karşı olmasının bir tane motivasyonu var ve onun da bir gücü var. Punisher daha böyle bir tehditle karşılaşmadı. Şu ana kadar olduklarının hepsi. Hep bir mafyatik tak 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 Aynen, tak herkese tarzında. indirebiliyor, aynen. Aynen. Hani kendi güç seviyesini bir tık daha kendinden üst ya da minimal bir süper güce sahip bir düşman Punisher'ı bence rahatlatır yani. Aynen. ilerleyen. Mesela şöyle bir şey geldi aklıma şu an. Mesela Watchmen'de Rorschach vardı. Yani o Punisher'ın buradaki hali gibi bir şey aslında. Kumanını izlemedin değil mi şeyi? Aynen. Hiç yok. Birebir aynı aslında şey olarak. Şimdi spoiler vermeyeyim oradan. Bilenler bilir. O tarz bir dinamik lazım böyle bir karakter için. Ya senin dediğin gibi zaten bu Spider-Man filmi çok etkileyici olacak. Göreceğiz bakalım neler olacak. Evet, biz bu videoyu kaçıyoruz. Umarım Marvel Special Presentation noktasında daha uzun süreli ve daha çok şeyle karşımıza gelir. Şu an bir Bullseye Special Presentation gelebilir diye konuşuluyor. Başka karakterleri düşünülüyormuş. Kesinlikle gelmeli. Werewolf by Night gibi 40 dakikada hani kimsenin bilmediği bir karakteri anlatabilirsiniz ama daha çok bildiğimiz karakterler. Mesela bir Bullseye izleyeceksem de ben bir gene 70 dakika falan izlemek isterim yani, çok rahat. Ağzınıza sağlık. Puan verelim kapatmadan. Ben yani 7.5'a yakınım ama 7 veriyorum. Ben de 7.5 veriyorum. Ben 6.5 veriyorum. Biz kaçtık. Görüşmek üzere.